Şimdi aklınıza bildiğiniz ülkelerden ikisini getirmenizi istiyorum. Bu iki ülke aslında savaş halinde. Hem de 1906'dan bu yana savaş halindeler. Ancak aralarında herhangi bir sıcak çatışma bulunmuyor. Kim olduklarını bulabildiniz mi? Japonya ve Rusya'dan bahsediyorum. Ama bugün Japonya ve Rusya'nın adı konmamış savaşını anlatmayacağız. Bugün Japonya, Çin, Rusya ve Ukrayna arasında hızlı bir yolculuk yapacağız. Yolculuğumuzun ana teması Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Hazırsanız başlayalım. Avrasya'da yeni bir ziyaret süreci yaşandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Moskova'da Putin'le görüşürken eş zamanlı olarak Japonya Başbakanı Fumio Kishida da sürpriz bir ziyaretle Kiev'e gitti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin için savaş suçları iddiasıyla tutuklama emri çıkarmasından birkaç gün sonra gelen bu ziyaret, Çin'in Rusya'ya verdiği desteğin güçlü bir işaretiydi. Xi ve Putin birbirlerini "sevgili dostum" diyerek sıcak bir şekilde selamlamıştı. Xi Jinping'in Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginliği yatıştırmak ve bu sayede ülkesi üzerindeki baskıları hafifletmek adına her zamankinden daha ihtiyatlı ve gerginlikten uzak duran bir dış politika izleyeceği varsayılıyordu. 2022'de Endonezya'da düzenlenen G20 zirvesinde liderlerin iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmeye yönelik politikalar uygulayacağı düşünülüyordu. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın balon krizini bahane ederek Çin'e gerçekleştirmeyi planladığı geziyi iptal etmesi gibi bazı gelişmeler bu öngörülerin gerçekleşmeyeceğini bizlere gösterdi. Çin'in bir süredir uluslararası kamuoyu tarafından baskı altında olduğu konuşuluyordu. Bunun sebebi Çin'in Rusya-Ukrayna savaşı ile alakalı masaya koyduğu 12 maddelik barış önerisiydi. Ancak kapı arkası diplomaside Çin'in Rusya'yı askeri ekipman olarak da destekleyeceği iddia ediliyordu. Batı ve Rusya arasında dengeleyici politikalar uygulamak Çin için zorlayıcı. Batı tarafından siyasi yabancılaşma yaklaşımına maruz bırakılan Rusya'nın yanında yer almak, Çin'in üzerindeki baskıyı arttıran unsurların başında geliyor. Enerji ihtiyacının yarısına yakın bir miktarını Orta Doğu ülkelerinden ithal eden Çin, pragmatik bir yaklaşımla ticari faaliyet yürüttüğü ülkelerin iç işlerine müdahil olmamayı tercih ediyor. ABD'nin Orta Doğu'daki geleneksel müttefiklerinden Suudi Arabistan ve ABD'nin kendi güvenliğine yönelmiş varoluşsal bir tehdit olarak tanımladığı İran, Çin'in arabuluculuğu sayesinde bir araya gelip son 7 senedir dondurdukları diplomatik ilişkileri yeniden başlatmaya karar verdi. Bu, Çin tarafından uluslararası arenada dikkati üzerine çektirecek bir hamleydi. İki tarihsel rakibi bir araya getirmek kolay bir iş değildi. Suudi Arabistan ve İran'ı bir araya getirmeye başaran Çin diplomasisi toplantılar sırasında İngilizce kullanmamıştı. Müzakereler Mandarin, Arapça ve Farsça ile yazıya döküldü. Çin'in bu yeni yaklaşımı devletler arasındaki çok kutuplu dünya düzen eğilimi açısından oldukça önemliydi. Çin ve Japonya arasındaki duruma göz atalım. Çin ve Japonya arasında tarihsel bir siyasi çatışmaya dönen, Çin'de Diaoyu, Japonya'da Senkaku olarak adlandırılan adalar, iki devlet arasındaki en önemli sorunların başında geliyor. Dünyanın en büyük ekonomisi ve süper güçlerinden olan Amerika Birleşik Devletleri de bu soruna, Asya'daki en önemli müttefiki Japonya ile olan güvenlik anlaşması sebebiyle dolaylı olarak müdahil olmaktadır. Doğu Çin Denizi, Çin ve Japonya arasında uzun zamandır ihtilaflı olarak durmaktadır. Bölgeyi herkes için önemli kılan Doğu Çin Denizi'nin sahip olduğu petrol ve doğal gaz gibi hidrokarbon rezervleriyle balık çeşitliliği gibi enerji kaynakları dışındaki yüksek potansiyelidir. Japonya'nın işgalci politikalar takındığı 19. yüzyılın sonlarında 1. Çin-Japonya Savaşı sonrası iki ülke arasında Shimonoseki Anlaşması ile Tayvan ve çevresindeki adalar Japonya'nın kontrolüne geçmişti. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kısa bir süreliğine ABD bu adaları kontrol etmişti. 1972 yılında bu adalar Japonya'ya iade edildi. ABD'nin iade konusunda Japonya'yı tercih etmesi de Çin tarafını rahatsız etti ve gerginlik devam etti. Özellikle son yıllarda adalar meselesinde sesi daha gürültülü çıkan taraf olan Çin, sıcak temasa girmeden bu sorunu masa başında çözmek istiyor. Japonya'nın diğer büyük dünya güçleriyle diplomatik görüşmeler yapması, politik manevra kabiliyetini göstermeyi ve etkisini genişletmeyi amaçlaması muhtemeldir. 5. yüzyıl düşünürlerinden Thukydides, devletlerin karar alış süreciyle alakalı teorisinde 3 unsura atıfta bulunur. Bu unsurlar şöhret, korku ve çıkardır. Şöhret argümanına örnek olarak Japonya, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'da devam eden çatışmalar ışığında Ukrayna'ya desteğini ve küresel varlığını sürdürme taahhüdünü göstermek istiyor olabilir. Japonya'nın diğer büyük dünya güçleriyle krizleri çözme amacıyla diplomatik görüşmeler yapmasının ve olası sonuca varmasının kendi üstünde taşıyacağı şöhret gömleğini yansıttığını söyleyebiliriz. Rusya, Japonya için büyük bir tehdit konumunda. Özellikle Çin ve Rusya arasındaki yakınlaşma Japonya'yı oldukça tedirgin ediyor. Japonya ve Rusya, Kuril adaları yüzünden de problem yaşıyor. Shinzo Abe döneminde adaların Japonya'ya devredilmesi için müzakereler yürütülüyordu. Ancak Japonya'nın 2014-15 yıllarında Rusya'ya karşı cephe alması, bu müzakerelerin sonuçsuz kalmasına yol açmıştı. Kısaca bu sorundan da bahsedelim. Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar, Japonya ve Rusya arasında onlarca yıldır bir gerilim kaynağı olarak durmaktadır. Adalar günümüzde Rusya'nın kontrolünde.
Ama Japonya egemenlik hakkından vazgeçmiyor. Anlaşmazlık, Kuril adalarının en tepesindeki 4 ada etrafında şekilleniyor. Iturup, Kunashir, Shikotan ve Habomai. Bu 4 önemli adanın balıkçılık, turizm ve değerli enerji kaynakları açısından zenginliği Japonya'nın iştahını kabartmakta. 2006 yılında bir Japon balıkçı, Rus münhasır ekonomik bölgesinde avlandığı iddiasıyla Rus sahil güvenlik devriyesi tarafından vurulmuştu. Japonya, bu adaların kendi kuzey topraklarının bir parçası olduğunu iddia ederken, Rusya da adalar üzerinde egemenliği olduğunu savunuyor. 2016'da Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev adaları ziyaret etmiş ve bu hareket Japonya tarafından kınanmıştı. Japonya'nın bu yaklaşımındaki korku içinse Rusya ve Çin'in Japonya'ya yönelik agresif tutum içerisine girebilme ihtimalini söyleyebiliriz. Çünkü Japonya, Rusya'ya yaptırım paketi uygulayan Batı bloğu ile eşgüdümlü olarak hareket etmiş ve büyük bir yaptırım paketi uygulamıştı. Peki çıkar argümanı için bir örnek göstermek istesek sizin fikriniz ne olurdu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi Çin'in ve Japonya'nın Rusya-Ukrayna savaşına yaklaşımına bir göz atalım. Daha sonrasında Çin'in Rusya ile olan ilişkilerine ve Ukrayna'nın Japonya ile olan ilişkilerine değineceğiz. Çin, Rusya-Ukrayna savaşında genel olarak tarafsız bir tavır izliyor ve taraflar arasındaki sorunları diyalog ve müzakere kanalıyla çözmeye çalışıyor. 2014 yılının Mart ayında Çin, Kırım'ın Rusya tarafından ilhakına giden iç savaş sürecinde de tarafsız kalmaya özen gösterdi. Taraf haline getirilmesi hususunda isteksiz davrandı. Bunu örnek olarak Rusya'nın Kırım ilhakını reddeden ve kınayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında çekimser oy kullandı. Çin'in resmi yaklaşımı Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymakla birlikte Rusya'nın Kırım'la olan tarihsel bağlarına saygı duyma prensibi şeklindeydi. Mayıs 2021'de Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in çatışmalara barışçıl bir çözüm çağrısını yinelemiş ve her iki tarafı da itidale davet etmişti. Ayrıca Çin'in uluslararası toplumun diyalog ve müzakere kanallarını açık tutmada yapıcı bir rol oynamasını umduğunu da aktarmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı 24 Mart tarihinde resmi sitesinde paylaştığı açıklamada da bu durum onaylar nitelikte. Çin, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı müzakerelerine katılmak da dahil olmak üzere çatışmayı sonlandırmak için kurulan çeşitli diplomatik girişimlere de dahil olmuştu. Japonya ise 2014'ten itibaren Rusya'ya yaptırımlar uygulamayı sürdürdü. Uluslararası hukuku koruma ve bölgedeki barışı destekleyecek istikrar oluşturmayı talep ediyor. Bu yaptırımlar arasında Rus vatandaşlarının Japonya'ya vizesiz seyahat ve yatırımcı vizesi müzakerelerini askıya almak da vardı. Gelelim Çin'in Rusya ziyaretine ve Japonya'nın Ukrayna ziyaretine. Önce Moskova'ya kısa bir yolculuk yapacağız. Rusya, dünyanın en büyük enerji tedarikçilerinden biri. Doğalgaz ve taş kömürü üretiminde en üst sıralarda. Ve Çin, dünyanın en büyük enerji tüketicisi. Çin'in büyüyen ekonomisini desteklemek için Rusya'dan gelecek enerjiye ihtiyacı vardır. Ve bu enerjinin Çin topraklarına en az maliyetle girmesi gerekiyor. Bu sebepten dolayı inşa edilen doğalgaz boru hatları mevcut. Yenilerinin inşası da devam ediyor. Putin, Xi Jinping'le yaptığı ortak basın toplantısında Moğolistan topraklarından Sibirya Gücü 2 doğalgaz boru hattını inşa etme projesinin uygulanması da dahil olmak üzere Rusya'nın Çin'e doğalgaz ihracatının daha da arttırılmasının görüşüldüğünü aktardı. Çin, Asya ve ötesindeki istikrarı ve işbirliğini geliştirmekle ilgileniyor ve Rusya'yı bu husustaki en önemli ortağı olarak görüyor. Ancak Çin'in Rusya'nın Sibirya bölgesindeki projelerinde fazla agresif ve dominant bir figür olması da Rus devleti açısından çekincelerin başında geliyor. Çünkü Çin, projelerde kendi mühendislerini çalıştırma zorunluluğu koyuyor, çalışan vasıfsız işçiler de Çin vatandaşı olmak zorunda. Ayrıca iki ülke de Şangay İşbirliği Teşkilatı üyesi. Çin ve Rusya, gücün tek bir süper güç tarafından yönetilmesi yerine çok kutuplu bir dünya düzeni taraftar. Batı'nın hegemonyasını kırmak ve daha dengeli bir düzeni talep ediyor. Rusya-Çin ilişkileri araştırmacısı Marcin Kaczmarski'ye göre 2008'den beri iki ülke arasında 3 boyutlu bir yakınlaşma var. İki taraflı ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel sorunlarda benzer politikalar izlenmesi ve küresel bağlamda da rakipleri karşısında birleşmiş bir cephe sergilenmesi yaklaşımları uygulanıyor. Putin, 10 Şubat 2007'deki Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmasında Soğuk Savaş sonrasında öngörülen tek kutuplu dünya ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuş, günümüz dünyasında tek kutuplu dünyanın kabul edilemez olmasının yanı sıra aynı zamanda imkansız olduğu kanaatindeyim demişti. Temelde iki ülkenin de kaygısı aynı. Batı nezdindeki konumlarını güçlendirmek. Çünkü iki ülke de uzun zamandır Batı tarafından bir öcü olarak gösteriliyor. İki ülkenin yaklaşımı da ortak. Washington'a öfke, muhalefetleri baskılama ve küresel düzende hak ettiklerini alamama düşüncesi. Sorunlar, anlaşmazlıklar, diplomatik hamleler. Asya'nın 3 büyük devi Rusya-Ukrayna krizi hakkında gelecekte ne yapabilir? Süreç nereye evrilebilir? Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi ve bu tarz daha fazla içerik görmek için GZT'ye abone olmayı unutmayın.
Şimdi aklınıza bildiğiniz ülkelerden ikisini getirmenizi istiyorum. Bu iki ülke aslında savaş halinde. Hem de 1906'dan bu yana savaş halindeler. Ancak aralarında herhangi bir sıcak çatışma bulunmuyor. Kim olduklarını bulabildiniz mi? Japonya ve Rusya'dan bahsediyorum. Ama bugün Japonya ve Rusya'nın adı konmamış savaşını anlatmayacağız.